Cep Mühendisi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bir slot oyuncusuysanız, slotlarda başarmayla ilgili onlarca video izlemenize rağmen bu makinelerin nasıl çalıştığı ile ilgili aklınızda hala cevaplanmamış sorular varsa, birisinin tek bir videoda her şeyi 3 temel anahtar nokta ile özetleyerek açıklamasını istemez miydiniz? İşte bugün sevgili dostlar tam da bunu yapacağız. Konu slotlar olunca ortada dolaşan o kadar çok gerçek olmayan bilgi ve mitler var ki, siz bunlara kapılırsanız oyununuz bozulur ve tehlikeli bir yola girersiniz. Gerçekten de slot makinelerinde daha iyi oyuncular olmanızı sağlayacak 3 altın temel kural vardır. Bu 3 temel anahtarın prensiplerini kabul etmediğiniz ve uygulamadığınız sürece maalesef kendinizi oynamanız için uygun makineleri seçemeyen ve zararlarınızı idare edemeyen bir oyuncu olmaktan kurtaramayacaksınızdır. İşte sevgili dostlar, bugün bu 3 altın kuralı inceleyeceğiz. Bu kuralların üçü de önemlidir. Çünkü bunlar slot makineleri ile oyunlarınızda temelleriniz olmalıdır. Nasıl bir bina sağlam temeller üzerine oturmalıysa, sizin oyununuz da aynı şekilde sağlam temeller üzerine oturmalıdır. Dolayısıyla da bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bu arada slot makinelerinde 2 taktik isimli videomun da linkini yukarıya koyuyorum. Bakmanızda fayda var. Birinci altın temel kural, sizin slot makineleri ile ilgili sıkça sorabileceğiniz hemen hemen tüm soruların cevabıdır. Bu birinci kural, sizin bir oyuncu olarak yapabileceğiniz hiçbir şeyin slot makinelerindeki sonuçlarınızı etkilemeyeceğidir. Şimdi lütfen burada bir durun ve düşünün sevgili dostlar. Dünyada sizin bir oyuncu olarak oyuncu kartınızı makineden çıkarıp tekrar sokmak gibi, dönmekte olan makaraları durdurmaya çalışmanız gibi veya benzeri herhangi gizli bir numara ile kazanma şansınızı arttırabileceğiniz herhangi bir slot makinesini hiçbir kazino veya slot makinesi üreticisi operasyona sokmaz. Bunların hiçbirisi gerçek değildir ve slot makineleriyle ilgili herhangi bir soru aklınıza geldiğinde bir durun ve kendinize sorunuzun bu kategoriye girip girmediğini sorun. Deyin ki, şimdi soracağım soru benim kendi lehime oyunu manipüle etmeye çalıştığımla ilgili bir soru mudur? Bir düşünün. Muhtemelen bu tür her sorunuzun cevabı kocaman bir hayırdır. Sevgili dostlar, slotlar son derece psikolojiktir. Milyarlarca dolarlık bir endüstriden bahsediyoruz. Ve bu endüstri arka planda alanlarında en ileri gelen insan davranış psikologlarıyla çalışmaktadırlar. Kazinolar, dönmekte olan slot makaralarını erken durdurmanızın oyunlarınızda size faydası olacağını düşünmenizi çok severler. Çünkü böylece daha hızlı para kazanmaktadırlar. Çanlarla oynarken yanda biriken paraların çoğalmasını ve ekranın üstünde yer alan küpleri takip etmenizi severler. Çünkü bunları takip edip o slottan kalkmak istemeyeceğinizi bilirler. Ve de dolayısıyla bu tür akıl numaralarını oyunların içerisine devamlı yerleştirirler. Onun için bir makinenin sesini açmak, biletini çıkarıp makineye tekrar yüklemek gibi şeylerin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sizin bir oyuncu olarak slotlardaki sesi açıp kapamanızın hiçbir etkisi olmadığını bilin. Eğer zaten böyle bir şey olsaydı, kazinolar bu tür numaralarla milyonlar kazanan bazı oyuncuların olduğunu görür ve buna bir son verirlerdi. Bu tür safsataları kafanızdan silin ki şimdi anlatacağım diğer 2 altın temel kurala odağınızı verebilirsiniz. Sevgili dostlar, ikinci altın temel kural sizin bütçeniz ve bütçenizi nasıl kontrol ettiğinizle ilgilidir. Ve bu kural slotlardaki başarınızda %80 etkili olan kuraldır. Siz slotlarda aslında tahmin ettiğinizden çok daha fazla para kazanmaktasınız. Ama işte aslı astarı olmayan mitlere inandığınız sürece de bu kazançlarınızı tekrar o makinalara yedirmektesiniz. Mesela bir slot makinesinde bayağı büyük bir para kazanırsınız ve bu makine verme modunda diye düşünür ve oynamaya devam ederek bu düşüncenizin kurbanı oluverirsiniz. Maalesef çoğu oyuncu seanslarını hesaplayamamaktadır. Çoğu oyuncu çoğu zaman zaten kaybedecektir. Çünkü slotların matematiği böyle kurulmuştur. Bu gerçekle nasıl savaşacağım derseniz, en önemli nokta bir slotun başına daha oturmadan evvel kendinize limitler ve durma noktaları belirlemeniz ve bunları uygulamanızdır. Eğer büyük bir ödeme kazanırsanız tekrar o düğmeye basmadan evvel arkanıza yaslanın ve bir düşünün. Biletimi alıp kazancımla kalkayım mı? Veya bir ara versem iyi olmaz mı? Bütçemin neresindeyim? Rahat mıyım? Şimdi çoğunuz bunları biliyoruz zaten, ne anlatıyorsun diyeceksinizdir. Ama işte nedense o çoğunuz da kazinoya girerken bütün bunları dışarıda bırakıyorsunuz
ve bu sebeple de başarısızlığınızı planlamış oluyorsunuz. Tekrar ediyorum, oyuncular slotlarda büyük bir kazanç yakaladıklarında psikolojileri dopamin hücumu ile bozuluyor ve vay daha çok kazanabilirim diye düşünüyorlar. Hepimiz ama hepimiz insanız ve hepimiz bu durumda kalmış ve aynı hataları yapmışızdır. Ama diğer taraftan da bununla mücadele etmeyi öğrenmek ve uygulamak zorundayız. Bütçe ile ilgili bir diğer gerçek de oyuncuların oyun bütçelerini veya ceplerindeki para ile ilgili perspektiflerini kaybetmeleridir. Bu gerçekten çok önemli bir noktadır. Tamam, slot makinesine 20 lira koyup düğmeye ilk basışlarında hayatlarında görmüş oldukları en büyük jackpot'u kazanan oyuncular görmüşüzdür. Fakat bu çok ender bir durumdur. Gerçekçi düşünürsek bir kazinoya 20 lira ile girdiğinizde çok büyük bir ihtimalle kazanmayacak olmanız matematiksel bir gerçekliktir. Ama kazinoya 10 bin lira ile girerseniz, ki 10 bin lira ile girin demiyorum sakın yanlış anlamayın, daha rahat ve riskli oynayabilirsiniz ve uzun vermeme dönemlerine dayanacak bir bütçeniz vardır. YouTube videolarında yüksek bahis miktarlarıyla oynayan ve devamlı büyük kazanan oyuncuları görüp hayret bir şey bu adam hep kazanıyor dediğinizde bilin ki bu tür oyuncuların ciddi büyük oyun bütçeleri vardır. Ve dolayısıyla da slot makinelerinin bütün vermeme dönemlerine dayanabilirler. Aslında ne oynadıkları makineler farklıdır sevgili dostlar, ne de gizli bir sırları veya numaraları olduğundan kazanabiliyorlardır. Fakat siz onların oyun tarzlarını ve bahis büyüklüklerini asla denemeye kalkmayın ve bu videoların da muhtemelen oyunlarda kazandıklarından bir kesit olabileceğini de göz ardı etmeyin. Sizin bir slot oyuncusu olarak en kötü yapabileceğiniz şey bütçenizin dışına çıkarak kendinizi rahat hissetmediğiniz bahis büyüklükleriyle oynamanızdır. O adam yapabiliyorsa neden ben de yapamayayım ki diye düşünmeyin. Belki o adam on binlerce veya yüz binlerce liralık oynasa ve kaybetse ona dokunmayabilir, hatta umurunda bile olmayabilir. Ama onun umurunda olmayacak bu meblağlar sizi fazlasıyla üzebilecektir. Öyle yanınızdaki slotta her düğmeye basışlarında 100 lira 500 lira koyabilenleri taklit etmeyin. Kendi bütçenizin farkında olun, kendi sınırlarınız içinde kalın ve rahat etmediğiniz bahis büyüklükleriyle oynamayın ve kaybettiğinizde sizi üzecek bütçeleriyle de oynamayın. Yani akıllı olun sevgili dostlar. Lütfen aklınızı kazino girişindeki vestiyerde bırakmayın. Şimdi eminim bazı dostlarımız ben 20 lira ile girdiğim kazinoda kazandım diye yazacaklardır. Büyük heyecan yaşadıklarına eminim ama inanın böyle şeyler insanların başına çok nadiren gelir. Demek ki 2 numaralı altın temel kural neymiş? Hiçbir kazancı veya kaybı takip etmeyin ve beklenti içine girmeyin ve bütçenize uygun bahis büyüklükleriyle oynayın. Geldik daha iyi bir slot oyuncusu olmanız için gereken 3 numaralı altın temel kurala. Değişik slot makineleri aslında o makine türüne uygun, belli oyuncu türlerine göre dizayn edilmişlerdir sevgili dostlar. 2 numaralı altın temel kural bütçeniz ve bütçenizin kontrolü ile ilgili kuralımızdı ve başarmamızda %80 etkiliydi ya. Geri kalan %20 ise işte bu 3 numaralı altın temel kuraldır. Her slot makinası par sayfası denilen benim nüfus cüzdanı veya DNA'sı dediğim bir dokümana sahiptir. Par sayfası bir iç dokümandır. Yani slot oyun üreticileri bu dokümanı kazinolarla paylaşırlar. Yani par sheet kapılar ardında tutulan bir iş dokümandır. Bu par sayfası kazinoya bu slot makinesi ile tam olarak nasıl oynanacağını ve o makinenin çalıştırılması ile ilgili tüm detayları içerir. Bazı slot makinelerin par sayfaları çok kısadır. Bunlar genellikle volatilitesi düşük ve basit oyunlardır. Yani daha sık ama daha küçük kazanç veren slot makinelerdir. Ama bazı slot makinelerin par sayfaları da tam tersine yüzlerce sayfadır. Ben 900 sayfalık par sayfası duydum. Bu da o slot makinesinin oyunlarının fazlasıyla komplike olduğunu ve bir oyuncunun bu makinede düğmeye bastığında ciddi büyük kazanmasının çok zor ve az ihtimali olduğunu gösterir. Peki neden böyle bir slot makinesi yapmaya kalkmışlar derseniz cevap, slot oyunları designerlarının slot oyunlarını akıllarındaki bir hedef kitlesine göre imal ettikleridir. Birinci yani başlangıç noktasındaki ilk soru daima bu slot oyununu hangi hedef kitlesi için imal ediyoruzdur. Bu soru aslında diğer taraftan o hedef kitlesinin slotlarda ortalama ne kadar harcayabilecekleridir. Bakın işte yine 2 numaralı altın temel kuralımıza geldik. Yani 3 altın temel kuralı da bilmeliyiz sevgili dostlar. Yani bir slot oyun designer'ı o slot makinesinde yeni bir oyun dizayn ederken, örneğin yüksek limitlerle oynayan oyuncuları pazar olarak hedef alabilir.
Böyle olduğunda da bir oyuncunun o slot oyunundan zevk alabilmesi, oyunun gerçek etkisini hissedebilmesi, oyunun verdiği bütün eğlence hissini yaşayabilmesi için o slot makinesiyle oynayabilecek kadar yüksek bir bütçesi olması gerekir ki bunlar gerçekleşebilsin. Şimdi böyle dizayn edilmiş bir slot makinesinin başına oturan çoğu oyuncu maalesef o makinenin kendi oyun bütçeleri için üretilmediğini bilemiyorlar. İşte tam da bu sebeple bu üç altın temel kuralın üçü de önemli diyorum. Çünkü slot makineleriyle oynarken bu üç altın temel kuralın üçünü de dikkate almalısınız. Yani kendi oyun bütçenize uygun oyunları seçmelisiniz. Siz eğer bana daha iyi bir slot oyuncusu olabilmem için en önemli şeyi söyle derseniz size bütçenize uygun slot makinelerini seçmeyi öğrenin derim. Mesela arkadaşlarınızla bir kazinoya birlikte vakit geçirmek ve eğlenmek için gidiyorsanız veya ne bileyim birisinin doğum gününü kutlayacaksanız ve de öyle kazinolara çok düşkün birisi değilseniz, büyük bir jackpot yakalayayım derdinde falan değilseniz size çok küçük minimum bahis seviyesi olan slot makinelerini tavsiye edebilirim. Böylece paranızı bitirmeden çok daha uzun süreler oynayabilirsiniz ve ana gayeniz eğlenmek olur. Küçük bir bütçe ayırmışsınızdır, zaten mucizeler beklemiyorsunuzdur ve en fazla oyun adedini yakalamaya çalışıyorsunuzdur. Veya ne bileyim kazinoya cebinizde 1000 lira ile gitmişsinizdir ve büyük bir şeyler yakalamayı da ümit ediyorsunuzdur. O zaman da basit ve volatilitesi düşük bir oyun seçmeli ve bütçenizi kontrol altında tutarak paranızı yavaş yavaş büyütmeye çalışmalısınız. Paranızı büyütmeyi başarabilirseniz de daha büyük bahis büyüklükleriyle oynayabilirsiniz. Size %1 kuralından bahsetmemiş olabilirim. Nedir bu %1 kuralı derseniz, slotlarda sevgili dostlar her basışınızın bahis büyüklüğünün o seans veya gün için ayırdığınız oyun bütçesinin maksimum %1'i olması gerektiğidir derim. Yani bir örnek verelim. Mesela cebinizde 1000 liranız varsa maksimum bahis büyüklüğünüz 10 lira olmalıdır sevgili dostlar. Ha eğer kazanır ve bu 1000 liranızı büyütebilirseniz, örneğin 2000 lira yapabilirseniz o zaman da maksimum bahis büyüklüğünüzü 20 lira yapabilirsiniz. Bunu kendinizce çeşitli sebeplerden dolayı başaramıyor görürseniz, bir numaralı altın temel kuralımızı hatırlayın sevgili dostlar ve hemen hizaya gelin. Baktınız ki oyuna kapılıyorsunuz, hemen ama hemen bir ciddi mola verin ve normal dopamin seviyelerine ve psikolojinize geri dönmeden tekrar oynamaya oturmayın. Bakın ara verin derken gidip başka slot oynayan arkadaşınız yanında oturup onu seyredin demiyorum. Ara verin diyorum. Bakın gerçekten en önemli olay bütçenizi her an aklınızda tutmanız ve bütçe disiplinini elden bırakmamanızdır. Vereceğiniz her kararı bütçenizi düşünerek verin. Ha çok büyük dev bir bütçeniz varsa, kayıplar sizi üzmeyecekse o zaman da tabii ki daha fazla risk alıp büyük bahis büyüklükleriyle ve volatiliteleri yüksek slot makineleri de oynayabilirsiniz. Yani sonuç olarak bu 3 numaralı altın temel kuraldan ne anlamalıyız derseniz o da bütçenize uygun slot makinesi oyunlarını bulup onlarla oynamanız gerektiğini söylediğidir. Sağda solda büyük bahislerle oynayan oyuncuları aldırış etmeyin ve paranıza göre izleyeceğiniz yolu doğru seçin sevgili dostlar. Eğer oyununuz süresinde kazanırsanız bütçeniz büyürse ancak o zaman daha değişik bir yola girebilirsiniz. Konuyu toparlarsak, slot makineleriyle oyunlarımızda bu 3 altın temel kurala ne kadar fazla uyarsak, başarma ihtimalimiz o kadar yüksek olacaktır sevgili dostlar. Bu 3 altın kuralı kabul edip aklınızdan da çıkarmamanızı tavsiye ederim. Eğer bunlara uymamayı seçerseniz, slot makinesi seanslarınızın çok büyük bir yüzdesinde kendinizi daima fasit bir kaybetme dairesi içinde bulacaksınızdır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Slot oyunlarında öyle sadece bazılarının bildiği gizli sırlar, kazanmayı sağlayacak numaralar yoktur. Zaten böyle olsa kazinolar asla o makineleri kullanmazlar. Siz olun, bütçenizi doğru kullanmanızın, başarınızın anahtarının %80'i olduğunu bilerek gerçeklikten hiçbir zaman uzaklaşmayın. Diğer 20 için ise de bir kazinoya girdiğinizde önce muhakkak tüm slot alanını gezin sevgili dostlar ve makineleri inceleyin. Sizin için dizayn edilmemiş slot makinelerinden uzak durun. Sizin izleyeceğiniz yola uygun makineleri seçin ve izleyeceğiniz yol ve yöntemlerden asla şaşmayın. Ve unutmayın, slot makineleri oyunlarınızda stratejinizin makineleri kontrol etmekle hiçbir alakası yokken her şey makineleri değil, kendinizi kontrol etmekle alakalıdır. Kontrollü oyunlar ve bol şanslar dilerim. Sevgili dostlar, bu arada videoyu beğendiyseniz ve kazino oyunları ile ilgili gelecek videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız bu videoyu beğenmenizi ve abone olmanızı ve de bildirimleri de tüm olarak işaretlemenizde fayda olduğunu söylemeliyim. İzlediğiniz için çok teşekkürler efendim. Saygılarımla.
Cebinizin mühendisi.